merhaba merhaba. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim İlber Özgür Sinan değil. Ama arkadaşlar bana Sinan derler. İzmir'den geliyorum ve üniversite öğrencisiyim. Kim? Ha, ben Furkan Dursun. 21 yaşında üniversite öğrencisiyim. İzmir'den geliyorum. Ayrıca şarkı söylemeyi ve kitap okumayı çok severim. Your head, in your head, zombie, zombie, zombie. Kabalık hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası sürekli kabalık hakkında kabalık yapan insanlardan şikayet ettiklerini duyuyorum. Toplu taşımada ihtiyacı olanlara yer vermeyenler, yere çöp atanlar, kaldırıma park edenler, küfredenleri bile duydum. Neredeyse bunların hiçbirine tanık olmadım ama. Ama sanırsam bir keresinde küfreden birilerine denk gelmiştim. Ama pek hatırlamıyorum. Kova yazmış, insanın bunu çalıştığından agresif bir hayvanı davranıştır. Freud'un şişkin üzerine bahsettiği abi sorunundan sürenleri biliriz. Kişi bencil olmalıdır ki, bencil davranmalı ki kendini mümkün çevresine hayatta tutabilsin. Ve bu durumda bu toplum çiğneme eğilimde daha bir sonuç olarak ve toplum için zarar veriyor. Anlamadım. Kalabalık mı? He. Bunlar saçma şeyler. Neymiş efendim? Kaba insanlar varmış da insanlar oturacak yer bulamıyormuş da falan. Ya bırak. Bak ben otobüste en son ne zaman oturduğumu vallahi hatırlamıyorum ya. Araştırdık baktık oradan buradan. Ya bir Corsa alalım dedik, tamam mı? Corsa'lar böyle artık eskimiş. Eski performansı yok, onu gördük. Sonra baba dedi Ege'ye bir bakalım. Bak geçen gün otobüsteyim. Maşallah herkes yaşlı başlı, eski toprak. Bir ben ayaktayım. Neyse bir tane hamile bayan bindi otobüse. Dedim ne olacak şimdi falan, hani ben ayaktayım ama benim bile durduğum yeri kadına veresim geldi, yani ben de şaşırdım. Oradan aksaçlı bir amcam kalktı, kadına yer verdi, dedi geç kızım ben zaten ineceğim falan dedi. Kadın yok mu falan dedi ama bir şekilde oturttular kadını. Bak o amca 20 dakika ayaktaydı. 20 dakika. İnanabiliyor musun ya? Ben yemekhane sırasında 5 dakika bekleyemeyen öğrenciler görüyorum ya. Hani onun için bana kimse gelip de yok efendim kaba insanlar varmış da yok efendim toplum nereye gidiyormuş da falan demesin. En sonunda ben şeyde karar kıldım. Citroen'in bir tane arabası var bilirsin. C50'si yazar. Bildim. Aha, evet. Subaru'ya bakmadınız? Subaru bize gelmez ya. Peki sizce insanlar genel olarak neden mutsuz? Ve bunun kabalıkla ilgisi var mı? Açıkçası insanların neden mutsuz olduğu ile ilgili pek düşünmedim. Ama sanırım insanlar istediklerini yapamamaktan şikayetçiler. Özellikle de birlikte yapmak istediklerini yapamamaktan. Bir arkadaşım sevgilisiyle istediği gibi vakit geçiremediğinden bahsetmişti. Dışarı çıktıklarında hesabı hep arkadaşım ödediği için o da maddi olarak yetişemiyormuş. Ama doğaldır sonuçta. Yani o da öğrenci değil mi? Bir işte çalışsaydı sorun olmazdı sanırım. O yüzden de bunların kabalıkla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. İnsanları mutsuz yapan birçok eser var. Ama sanırsam bunlardan en önemli olanı birbirimizi için kadar önemsemiyor olmamız.
İnsan sosyal varlık olduğu için her ne kadar yalnız kalmak istese de eninde sonunda başkalarıyla vakit geçirmek ister. Bu durumda da aramızdaki ilişkiler devreye giriyor. Bir ilişkide karşındakini düşünmek önemli zor oluyor tabii. O yüzden karşındakini düşünmeyen insanların kurduğu ilişkiler doğal olarak mutsuz bir hal almaya başlıyor. Bunu da genel plana bakacak olursak düşüncesizlik ve kabalık ile bağdaştırabiliriz. Neymiş? Neden mi mutsuz? Ne bileyim ben. Kimse bana Furkan sen neden mutsuzsun diye sormadı. Bana soracak olursan insanlar birazcık narinleşti. Ben hiç hatırlamıyorum öyle dedemin anneanneme gidip hanım sen neden mutsuzsun diye sormadı. Giderdi çarşıya, biraz kıyma alırdı getirirdi. Hanım şunu bir iç yap da yiyek derdi. Akşamı da afiyetle yerdik. Çok da mutluyduk yani. Anneannemin arada böyle bir suratı asılırdı, yere boş boş bakardı da onun da romatizması vardı yani ondandır. Yani diyeceğim şu ki kimse suçlu aramaya kalkmasın. Her koyun kendi bacağından asılır. Mutsuzsam sorumlusu da sensin, çözümü de sensindir yani haksız mıyım? Ya ben de bilirim kibar davranalım, çiçek alalım, böcek alalım. Ama biraz gerçekçi olmak lazım yani. İşte maksat bir O yüzden bence bunlar biraz yersizdi. Bence daha güzel sorular sorulabilirdi. İşte maksat birlikte kurduğun ilişkiler mutlu Bir şey mi dedim? Peki sizce daha mutlu bir toplum için ne yapılmalı? Yani bence insanlar düşüncelerini belli etse daha iyi olur. Yani birisiyle sorun yaşarlarsa söylemeli. Herhalde düşünceleri ve duyguları rahatça anlatırlarsa başkalarının da onları anlamasını beklemek zorunda kalmazlar. Bence insanlar fark etmeden daha çok düşünmeli. Birbirlerine daha dikkatli yaklaşmalı ve anlayışlı davranmalı. Eğer birbirimizi düşünerek hareket edersek, kişisel sorunlarımız dışında toplumun durumu daha mutlu hale alabilir. Valla insan mutlu olmak istiyorsa sevdiği şeyleri yapsın. Gezsin, spora gitsin, sinemaya gitsin, yemek yesin. Öyle bahaneler bularak kendini eve kapatmasın. İstediği şeyi yapsın ki mutlu olsun. Böylece herkes mutlu olursa toplum da mutlu olur.